Şimdi duyacaklarınız bir hikaye değil, devletin vicdan sınavıdır. Köylü, milletin efendisidir. Bu söz nereden çıktı? Bu söz, bir öküzün yanına koşulmuş cılız bir eşeğin çaresizliğini gören bir liderden doğdu. Gelin o güne geri dönelim. Yer İstanbul, Florya. Mustafa Kemal köşkün merdivenlerinden inip arabasına bindiğinde amacı biraz uzaklaşıp dinlenmekti. Yanında sadece şoförü vardı. Küçükçekmece'ye doğru uzanan o tozlu yolda ilerlerken gözü tarladaki bir garipliğe takıldı. Bir çiftçi tarlasını sürüyordu ama sabanın dengesi bozuktu. Bir tarafta güçlü kuvvetli bir öküz, diğer tarafta ona yetişmeye çalışan cılız bir eşek. Mustafa Kemal şoförüne "Dur," dedi ve köylüye yaklaşarak ona selam verdi. "Kolay gelsin ağa." "Sağ olasın bey, hoş geldin." "Hoş bulduk ağa. Yoldan geçerken ilgimi çekti. Öküzün yanına eşek koşulur mu?" "Eşekle öküzün yan yana koşulmayacağını ben de biliyorum. Bunu bana mı söylüyorsun?" "Kime söyleyeyim ağa?" "Vergi memuruna söyle." Atatürk şaşırır. "Vergi memuruna mı?" "Evet bey, bu sene ürünüm az oldu. Vergi borcumu ödeyemedim. Bir hafta önce memur geldi. Bu senin borcunu karşılar deyip öküzün birini alıp gitti. Benim öküzün eşini sattılar. Senin gibi beylerin sofrasına et, sucuk yaptılar." Mustafa Kemal'in yüzündeki tebessüm dondu. O meşhur kaşları çatıldı. Öfkesi köylüye değil, duyduğu gerçeğiydi. Ama köylü bu çatık kaşları yanlış anladı. "Bana neden kaşlarını çatıyorsun bey? Yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Anlattıklarımın hepsi doğrudur. İstersen git Küçükçekmece muhtarına sor." "Peki neden kaymakama gidip durumu anlatmadın?" "Gittim bey." "Kaymakam ne dedi?" "Git borcunu öde," dedi. "Sen de valiye gitseydin." "Belli ki sen hiç valinin yanına gitmemişsin. Halinden belli oluyor bey." "Kapıdaki jandarmalar içeriye kimseyi almaz, bilmez misin?" Atatürk kurduğu devletin kapılarının o devletin sahibine kapandığını öğreniyordu. Ama zorlamaya devam etti. "Başvekil İsmet Paşa'ya bir telgraf çekip durumu neden anlatmadın?" "Güldürme beni bey, başvekilin kulağı sağır, duymaz diyor herkes." "Pekala, Gazi Paşa'ya neden telgraf çekmedin?" "Onun da bir gözü kör, görmez diyorlar." "Hem sen zenginsin bey, otomobilin bile var. Bunları hiç işitmedin mi?" Sözün bittiği yerdi. Atatürk cebinden cüzdanını çıkardı. Bir miktar parayı köylünün nasırlı avucuna sıkıştırdı. "Bunu kabul et ağa, öküzünün yanına bir eş alırsın." Oradan ayrılırken aklında tek bir şey vardı. Köşke döner dönmez Başvekil İsmet Paşa'ya o acil telgrafı çekti. "Heyeti vekileyi topla, derhal İstanbul'a gel." Ertesi gün, Florya Köşkü'nün salonu devletin zirvesiyle doluydu. Atatürk şoförünü göndermiş ve dünkü köylüyü kıyafetlerini bile değiştirtmeden Florya'ya getirmesini emretmişti. Atatürk kendi koltuğunu boş bıraktı. Toplantıyı başlatmıyordu. İşaretiyle kapının önüne getirilen köylü şaşkınlık içindeydi. "Hoş geldin ağa, gel, yerin burası." Kendisi yan tarafa oturdu. Köylü heyecanlanmıştı. "Sakin ol ağa, korkacak hiçbir şey yok. Seni buraya neden çağırdım biliyor musun?" "Bilmiyorum bey." "Dün bana anlattıklarını burada da anlatmanı istiyorum. Tek bir kelimesini bile atlamadan, birebir, dünkü gibi. Buyur ağa, seni dinliyoruz." Halil ağa öküzünü, vergiyi, kaymakamı, valiyi, hatta başvekilin sağırlığını, Gazi Paşa'nın körlüğünü, Atatürk'ün zorlamasıyla da olsa her şeyi anlattı. Salon buz kesti. Sözü bittiğinde Mustafa Kemal, "Bak bu kaymakam, bu vali, bu İsmet Paşa ve ben de o gözü görmeyen Gazi Paşa." Halil ağa utancından yerin dibine girerken Atatürk elini masaya sertçe vurdu. "Beyler, ben çiftçinin koşumluk hayvanını ve buğdayını sattıran bir kanun kabul etmiyorum. Tarım aletini, sağımlık hayvanını sattıran bir kanun da istemiyorum.
Ankara'ya dönün ve hemen bu işi halledin. O gece o masa başında bir devrim yapıldı. Sabaha karşı hazırlanan kanun değişikliği tarihe şu cümlelerle kazındı. İcra İflas Kanunu, madde 82. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları ve tarım aletleri haczedilemez. Köylü milletin efendisidir sözü, o gün Atatürk'ün ektiği tohumla devletin vicdanından doğdu. Devlet alacağını alır ama önce ülkenin üretimini ve vatandaşını korur. Çünkü üretim çökerse her şey çöker.''